Evet, Sen İstersen Özel'de çok özel bir konuğum sizlerle beraber sevgili seyircilerimiz. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. O kadar önemli bir hastalıktan bahsedeceğiz ki. Evet. Çağın vebası gibi. Gerçekten eskiden çok ileri yaşlarda görülürdü ama şimdi genç yaşlı herkeste görülen bir hastalık, kanserden bahsedeceğiz. Kanserde fitoterapinin yerinden bahsedeceğiz. Yani tedavi şekillerinden bahsedeceğiz ama önce ben kansere karşı beslenmeden bahsetmek istiyorum. Ben özellikle bu konuya değinmeyi istiyorum. Çünkü beslenme ile kanser arasında çok yakın bir ilişki var. O kadar önemli bir ilişki var ki hem olumlu yönden hem olumsuz yönde. Şöyle ki eğer doğru beslenme, doğru şeylerle beslenme yaparsak bu kanseri önlemede bizim için çok büyük bir silah. Yani %30'a yakın belki kanserin azaltılmasına sebep olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Diyor ki düzgün beslenme, doğru beslenme, nitelikli beslenme, bazı işte tütün alışkanlığı gibi zararlı, sağlığa zararlı alışkanlıkları bırakmak, hareket etmek, hareketsiz hayatı terk etmek, sadece bunlar bile yapılsa işte %50'ye yakın, %40, %50'ye yakın kanser vakalarının önlenmesi. Yani düşünebiliyor musunuz? Kanser olmadan kanserin önlenmesi mümkün olabilir. Gıdalarla bu mümkün yani. Ve gıdaların buradaki payı %30'a yakın bir ağırlığı var. Bunu bilirsek es geçemeyiz. Yani doğru beslenmeyi es geçemeyiz. Peki her türlü kanserde yine beslenme Aşağı önemli yukarı. midir? Evet. Bazılarında Yani daha akciğer fazla. kanseri, Yani kolon diyelim kanseri. kolon kanserinde, pankreas kanserinde, östrojen ilişkili işte yumurtalık, rahim, meme kanserlerinde belki daha fazla olmak üzere ama bütün kanserlerle çok yakın ilişkisi var. Aslında bu sorunun üzerine hemen benim aklıma Hipokrat'ın bir sözü geldi. Hipokrat diyor ki, malum Hipokrat işte Anadolu'nun yetiştirdiği iki büyük tıp adamı. Biri İbn Sina, Doğru. biri Hipokrat. Hani doktorların Hipokrat yemini yaptıkları o hekim. Diyor ki ilaçlarınız gıdalarınız olsun, gıdalarınız ilaçlarınız olsun. Bu söz boş yere söylenmiş bir söz değil. Peki şifa niteliğinde olan gıdaları sıralar mısınız oraya hocam? demeye çalışıyorum. Bir şifa niteliğinde olan gıdalar olduğu gibi tam tersi zehir niteliğinde gıdalar da olabilir. Bu sefer önemli. Gıdalarınız zehriniz, zehriniz gıdalarımız olmuş olur. Yani Hipokrat'ın sözünün ters tarafı da bu manada doğru. Şöyle ki örnek veriyorum. İşte mevcut tarımsal mücadeleyle ilgili olarak ziraatta işte bazı pestisitler, insektisitler kullanılıyor. Yani tarımsal ilaçlar kullanılıyor. Sağlıklı bir gıdada eğer bunlar arındırılmazsa, hemen yeri gelmişken söyleyelim, işte bir karbonatlı suyun içerisinde bekletmek bunlardan arındırmak için çok önemli. Bunlar yeterli mi peki? Büyük oranda hem yıkama hem de bekletme %90-95'e yakın arındırmada faydalı olduğu biliniyor. Buna sadece rağmen karbonatlı su. Karbonatlı suda bekletmek çok çok faydalı. Hani sirkeli su mu, karbonatlı su mu tartışması hep yapılır. Karbonatlı su daha önemli. Şimdi aynı gıda ama içinde bir zehir var. Şimdi bu zehirle beraber aldığınızda ve bunu sürekli yaptığınızda, mesela yurt dışına bazen işte tarımsal ürünler gittiğinde fazla tarımsal ilaç bulundu diye iade ediliyor. Doğru. Bunu zaman zaman haberlerde görüyoruz. Niye? Doğru. Çünkü sağlık açısından zararlı, kanser oluşumuna da tetikleyebilecek maddeleri barındırabiliyor. Yani bir gıda tam tersi kanseri belki destekleyecek bir nitelikte de olabilir. Tam onu arındırırsak, gıdayı alırsak ne olur? Sağlık için faydalı olur. Ama sadece ondaki kimyasal var olup olmamasıyla değil, gıdanın kendi içeriğiyle de bu çok önemli. Özellikle şunu söylemek lazım. Rafine şeker ve rafine undan uzaklaşmak lazım. Yani aynı gıda ama gıdanın bu niteliği pek çok yönüyle bizim bu kansere yakalanmamızı kolaylaştırıcı faktörleri devreye sokuyor. Yani direkt şeker kanser yapmaz, un kanser yapmaz ama vücutta oluşturdukları problemler ile kişinin kanser oluşumunu ne yapabilir? Kolaylaştırabilir. Hani iyi beslenme %30 azaltır derken kötü beslenmede o %30'luk bir şans kayboldu demektir. Mesela kızartmayla
bir gıdayı hazır hale getirmek var. İşte haşlamayla biri. Bir de fırınlama belki Bir değil de mi? fırınlama. Yani eksi artı. Bunun dışında Kızartma gerçekten kanseri tetikler mi? çok fazla kızartmalı gıdaları tüketmek, kızartmanın kendisi ve niteliği de tabii önemli. Yani halis zeytinyağıyla bile yaptığımızda Yani mesela. çok sıkça aynı yağı kullanarak yapılan kızartma, çok yüksek derecede yapılan kızartmaların gıdalarda bozulmaya sebep olması ve bizatihi yağın kendisi çok fazla yağlı gıdaları da tüketmemek lazım. Doğru. Probiyotik gıdaları tüketmek lazım. Hangi gıdalar Kefir onlar? gibi, sirke gibi, turşu gibi probiyotik gıdaları tüketmek lazım. Kanserle savaşta sebze ve meyve çok önemli. Evet, meyveleri ve sebzeleri dediğimiz şekilde arındıracağız. 5 porsiyon. Niçin çok önemli? Bu besinler, özellikle sebze ve meyveler, içerdikleri bazı maddeler ile bizim sağlığımızı, DNA'mızı korumak, DNA'mızda bozulmaları engellemede faydalı maddeleri içeriyorlar bunlar. Ve onları ne kadar çok tüketirsek işte biz kanseri önlemede böyle faydalı oluyoruz. Kanser hocam şey midir? Yani mesela aileden, babadan, anneden geçen genetik bir hastalık mıdır? Kanserin aileden kalıtsal olarak geldiği kısım da söz konusudur ama bu %5, %10'dur. Çoğu sonradan DNA'mızda, genetik yapımızdaki bozulmalar ile olur. Bunlar ya gen yapımızda sonradan anneden aldığımız bir bozulma değil, sonradan gen yapımızda bir bozulma veya gende bir mutasyon olmadan gen çalışmasında bir bozulma. Biz buna epigenetik diyoruz. Kanserde hem genlerdeki mutasyonlar, bozulmalar bir hücrenin kansere dönüşmesinde etkilidir. Hem de epigenetik, gende bir değişme olmadığı halde genin çalışmasında değişme. Neye benzetiyorum ben bunu? Şuna benzetiyorum. Hani araba aynı araba ama araba ne yapar? Bir gaz pedalıyla gider, frenle durur. Vücutta da bütün hücrelerin çoğalması veya durdurması bu denge üzerine kuruludur. Vücut istediği zaman bir hücreyi çoğalttırır, ihtiyaç bittiği zaman frene basar, durdurur. Yani gaz ve fren arasında bir denge vardır. Kanserde gen yapımızda bozulmanın dışında bu gaz ve fren dengesinde de bozulma var. Yani arabanın gaz pedalı takılmış. Yani kanser hücresinde... Bunu nasıl anlarız hocam mesela? Yani böyle gende bozukluk yok. Gende bozukluk yok olduğu halde bakıyorsunuz ki kanser hücresi oluşmuş ve çoğalmaya devam ediyor. Gende bozulma olmadığı halde epigenetik değişiklikle kanseri tetikleyen genlerin harekete geçmesi gaz pedalına sonuna kadar basmaktır. Ne kadar önemli bir konuya değindiniz. Evet. Mesela biz kanser hastalığında çok az bildiğimiz bazı yönler var. Bilmediğimiz, yanlış bildiğimiz. Mesela bu noktada seyircileri nasıl uyarırsınız? Az bilinen yönler neler? Neye dikkat etsinler? Aslında 3 şey belki denebilir. Bir, doğru beslenmenin, iyi beslenmenin kanserin oluşmasını ve engellenmesinde çok büyük rolü var. %30'a yakın bir rolü var. Bunu bilerek beslenmemizi değiştirmemiz lazım. 2, kanser kök hücreleri. Bu da çok iyi bilinen bir konu değil. Kanser hücreleri içerisinde özel bazı hücreler var. Bu hücreler kanserin oluşmasında, metastazında, nüksünde sorumlu. Kanserin kökü, dikenin kökü olan kanser hücreleri. Bunlar kanser hücresi üretiyor. Ve bu hücreler ölmeden kanser bitmiyor. Ve bu hücreler, bu kanserin kökü olan bu hücreler kemoterapiye de dirençli, radyoterapiye de dirençli ve hastalığın nüksünden sorumlu. Dolayısıyla kanser kök hücrelerinin de farkında olacağız. Bilinmeyen, eksik fark bilinen... edeceğiz hocam? Hayır. Yani tedavi açısından bunlar da hedefe konulmalı. Onu kastediyorum. Tedavide Evet. Peki. Bunları da göz önüne alınarak bir kanser tedavisinin stratejisinin belirlenmesi lazım. Neyle oluyor o tedavi? Biraz sonra fitoterapide bunu nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Bu asıl bence Evet. en önemli konu bu. Üçüncü konu da kanserde mutasyon olmadan, gende bozulmadan genlerin gaz ve fren dengelerinin bozularak biz buna kanser epigenetiği diyoruz. Epigenetik kanserin oluşmasında son derece önemli bir konudur.
Kanser sadece gen mutasyonları değil, epigenetik bozulmadır. Kötü genlerin gaz pedalının tamamen bastığınızda araba alıp gidiyor, kanser çok alıp gidiyor. tehlikeli. İyi genler fren pedalına basıyor, epigenetik bu demek, fren pedalına basıyor. Çalışması gereken iyi gen çalışmayınca kanserin oluşması Evet. kolaylaşıyor. Şimdi son dakikalarımız bu çok kıymetli ve seyircimi bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Kanser hastalığında aslında fitoterapi çok önemli bir yerde. Fakat tabii korkuyoruz. Yani bitkidir. Evet, çok faydası var. Bitkidir. Yanlış kullandığınızda Kesinlikle. zararı var. Fitoterapi bir tıbbi tedavi yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı, kurallarını belirlediği bir tedavi yöntemidir. Temel kuralları bu işi ancak doktor yapar. Diğer tedavilerde olduğu gibi tedaviyi doktor yapar. Ya benim de tıbbi bilgim var, ben de hasta tedavi ederim, kimse diyemez. Tedaviyi doktor yapar. Hangi doktor yapar? Bu sahada eğitim almış doktor. Yani fitoterapi konusunda da eğitim almış doktorun kabul edilmiş, bilimsel standartlara uygun tıbbi bitkilerle yaptığı tedavidir fitoterapi. Biz özellikle kanserle mücadelede mutlaka diğer tedavileri aksatmadan fitoterapiden de insanların faydalanmalarını ve hastalığı yenmede yardımcı olarak bu tedaviden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Eş dost tavsiyesiyle aktardan oradan buradan ottur zararı olmaz diye alınıp da tedavi yapılmaya kalkılması zaten fitoterapi değildir, tehlikelidir. Hele ki kanser hastalığı gibi bir hastalıkta asla da yapılmaması gereken bir hatadır. Bir de şöyle bir yanılgı var hocam. Klasik tıbbın yanında fitoterapiden destek aldığında yani oradaki etkiyi de azaltırsın gibi bir yanlış şey de var. Tam tersi, Yanlış bir düşünce. Biz tam tersi tıbbi bitkileri diğer tedavilerle alınan etki ve verimi, iyileşmeyi arttırmada da fitoterapiden faydalanıyoruz. Mesela nasıl bir hedefimiz var? Kişinin bağışıklığını güçlendirmek. Kişinin bağışıklığı güçlendiğinde tedavi kolaylaşır mı, zorlaşır mı? El cevap kolaylaşır. Fitoterapi ile tıbbi bitkilerle diğer uygulanan tedavilerin ortaya çıkardığı yan etkilerin azaltılması kişinin tedavisini kolaylaştırır. Ama biz özellikle kanserle mücadelede öyle bir stratejik, bir kompozisyon, bir eylem planı oluşturuyoruz ki kanserin kökü olan, dikenin kökü olan ve çoğu kez kemoterapiye ve radyoterapiye bile dirençli olan o kanser kök hücrelerine de etkili olabilecek bitkileri, tıbbi bitkilerin sekonder metabolitlerini, özlerini ne yapmak gerekiyor? Protokole koymak gerekiyor. Ne zaman Niçin? başlıyorsunuz bu tedaviye? Kanserle tedavide fitoterapi kanser olmadan da kullanılabilecek, korunmak Koruyucu olarak. için de Aa, kullanılabilecek, kanser hastalığı döneminde hastalıkla mücadelede de kullanılabilecek, kanserden sonra yeniden kanser olmayalım diye yine koruyucu amaçla da kullanılabilecek bir yöntem. Üçüncü önemli bir hedef strateji, kanserde dediğimiz gibi epigenetik faktörler, yani genlerin gaz ve fren dengesinin bozularak kanser yapıcı genlerin aşırı çalışması, kanseri engelleyici genlerin çalışmaması gibi faktörler de var. Kanser oluşumunda epigenetik faktörler çok iyi bilinmeyen ama çok önemli bir husustur. İşte kanserin önlenmesinde ve tedavide katkıda tıbbi bitkilerin epigenetik etkileri için de biz kanserle mücadelede fitoterapiyi, tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Bakın bu çok yeni bir kavram. Yeni Yani derken genetiği de aslında bilinme. değiştirebilirsin. Genetiğin çalışmasını değiştiriyorsun. Çalışmasını değiştirebilirsin. Evet. Bu çok kıymetli. Ve bir kanser yapıcı genlerin baskılanması, Evet. kanser önleyici genlerin çalışmasını sağlamak epigenetik olayıdır. Evet. Epigenetik stratejidir. Biz bu stratejiye katkı için de fitoterapiyi, tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Bence bu kanserin oluşmasında Çok ve kıymetli. gelişmesinde yepyeni bir vizyon. Şimdi hocam çok önemli bir şey söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Ailenizde bir kanser hastalığı var. Vakalar var, dedenizde var, anneannenizde var, babanızda var. Peki bu epigenetiği
Yani genetiği nasıl değiştireceksiniz? Epigenetiğe nasıl müdahale edeceksiniz? Kanserden korunmak için ne yapmak gerekiyor az sonra? Doktor Hakan Özkul anlatıyor, fitoterapist. Kansere yakalanmamak için ne yapmak gerekiyor koruyucu hekimlikte? Dediğim gibi kanserin %90'ı aileden gelen kalıtsal bozukluklarla olmuyor. Ve bu kanserin ortaya çıkmasında epigenetik genlerin dengesinin bozulması çok çok önemli. Bu kanserin oluşmasında da önemli, oluşan kanserin büyümesinde de önemli. Biz tıbbi bitkileri kanser olmamak için de epigenetik koruyucu faktörleri devreye sokmada ya da kansersek kanserin büyümesi, yayılmasını engellemekte de epigenetik destek için tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Çok teşekkür Yani ediyoruz hocam. fitoterapi, tıbbi bitkiler ve epigenetik. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Tamamlıyor. Yani aslında tamamlayıcı bir bilim. Yani sevgili seyircilerimiz, kansere yakalanmadan önce de fitoterapiden destek Evet. alabilirsiniz. Kanser sırasında da yaşadığınız zorlukları atlatabilmeniz Sonrasında için da. sonrasında da destek alabilirsiniz. Çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul bizim için tek tek anlattı. Sorularınız varsa hocam sosyal medyasından cevaplayacaktır. Görüşmek ve buluşmak üzere. Sağlıklı günler diliyorum.